Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Toyota Yaris Cross. Toyota'nın henüz 2020 yılında çıkarttığı ve çıktığı ilk günden itibaren Türkiye'ye gelen Yaris Cross, yenilenen tasarımıyla yeniden yollarda. Agresif tasarımı ve önceki nesline göre çağ atlayan duruşuyla yeni Yaris Cross çok iddialı. Ki halihazırda satışta olan modelinde 2022 yılındaki satış adedi bir önceki yılla kıyaslandığında 125 bin adetlik farkla iddianın nereden geldiği de kanıtlanmış oldu. Haydi gelin yeni Toyota Yaris Cross hakkında bilmeniz gereken her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Yaris Cross ilk kez 2020 yılında B-SUV segmentinin iddialı bir oyuncusu olarak yollardaki yerini aldı. Yerden yüksek Yaris olan Yaris Cross piyasaya çıkmasının ardından oldukça beğenilerek bir yılda 125 bin adet satarak bu konudaki iddiasını da konuşturdu. Toyota global mimarisi üzerinde örtülen Yaris Cross tarihler 2023 yılını gösterdiğinde tamamen yenilendi. Yenilenmenin dipten doğru olduğu yeni Yaris Cross'un platformu da Daihatsu yeni global mimarisine taşındı. Yeni Yaris Cross'a önden baktığımızda önceki nesline asla benzemeyen ve bana göre çok daha ağırbaşlı duran bir tasarım görüyoruz. Panjurun büyüyüp ön tarafı tamamen domine etmesi daha büyük bir SUV havasına bürünmüş. Farların da şekli değişti. Agresif bakışlarıyla sert bir mizaca sahip olan farlar kesinlikle hem duruşu hem de algıyı değiştirmiş. Sis farları tamponun dış köşelerinde kendine yer bulurken büyük havalandırma çıkışları spor bir izlenim veriyor. Önceki nesline göre fazlasıyla değişen yeni Yaris Cross'a bir yıldız bizden gider. Yeni Yaris Cross'un tüm farklarıyla profil tasarımı tam not alır. Yeni Toyota Yaris Cross'un profili de ön tarafında olduğu gibi köklü değişikliklerle dolu. Genel akış değişmezken yan camların özellikle de arka camın büyüdüğünü görüyoruz. Aynalarda kapı üstünden ağız sütununa alınmış. Bunun dışında teker üstü düdüklerin ve çamurlukların tasarımları bir önceki nesliyle aynı kalırken marşbiyel tasarımı şıklığını korumuş. Jantlar nasıl? Elmas kesim tasarımlarıyla bu jantlar 16, 17 ve 18 inç büyüklüğünde satın alınabiliyor. Bunun dışında çift renk kombinasyonlarına ek geniş renk seçenekleri de beğeninize sunuluyor. Abisi Corolla Cross'a en çok benzediği arka tasarımı sanki öncesinde daha iyiydi. Evet, yeni Yaris Cross'un arka tarafına geçer geçmez hocam budur diyorum. Stoplar önceki neslin aksine ikiye ayrılmış. Ayrılmakta da kalmamış bu gündüz led şekliyle de fazlasıyla etkileyici görünüyor. Camın üstündeki spoiler spor havayı destekliyor. Tabi arka camın büyük oluşu şehir içinde daha rahat bir seyahat imkanı da sunar. Bagaj kapağı üstündeki plaka boşluğu öndeki panjuru anımsatırken model isim yazısı sol tarafta kendine yer bulmuş. Tampon üzerinde açık renkte difüzör kullanmayı tercih etmişler. Çift renkte olunca bütünleyici olan arka tarafa tıpkı önde olduğu gibi kocaman bir yıldız bizden gidiyor. Peki ya boyutlarında önceki nesline göre neler değişti derseniz çok şey değişti. Yeni Yaris Cross 4310 mm ile önceki nesline göre 130 mm daha uzun, 1770 mm ile 5 mm daha geniş, 1615 mm ile önceki nesline göre 20 mm daha yüksek boyutlara sahip. Dingil uzunluğu ise 2620 mm ile önceki nesline göre tamına 60 mm daha uzun. Bu kadar uzayan boydan da bu beklenirdi. Değişim sonrası beni en çok memnun eden yer ise kabin oldu. Kabinin değişimi memnun etti fakat daha fazla memnun olmak için bize abone olmadan takip eden 1 milyon izleyicimize kanalımıza abone olarak videolardan anında haberdar olabileceklerini ve bize daha büyük destek sunacaklarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Yeni Yaris Cross'un elektrik destekli B-SUV koltuklarına oturduğumuzda ellerimizin arasında yenilenmiş direksiyon simidini buluyoruz. Direksiyon kesinlikle çok başarılı. Özellikle de bu piyano siyahı trim parçalarıyla. Tasarımı ve duruşuyla beğendiğimiz bu direksiyonun hemen arkasında tamamen dijital gösterge ekranını görüyoruz. Renkleri ve temasıyla kalitenin fışkırdığı bu ekranı ben çok beğendim. Etrafındaki piyano siyahı parçalar da kaliteyi arttırmış. Konsolun ortasına geldiğimizde ise sanki içeriden çıkmış gibi duran büyük bir dokunmatik multimedya ekranı görüyoruz. Temasının daha iyi olabileceğini düşündüğüm bu ekran pek o lüks algısını vermedi. Dikişli konsolun aşağısına doğru gelirken burada havalandırma çıkışlarını ve hemen altında ise klima kontrol ünitesini görüyoruz. Vites kolunun hemen önünde olmasından dolayı kullanımının nispeten zorlaşacağı bu alanda start stop tuşu, bağlantı ekipmanları ve kablosuz şarj standı opsiyonunun olduğu bir yer yapılmış.
Kabini yolcu tarafıyla ayıran bu parça benim pek hoşuma gitmese de sürücüye kendini daha özel hissettirdiği aşikar. Konsolun devamındaki üstü açık bardaklıklar ve kol dayama da iyi gözüküyor. Kabin genel itibariyle önceki nesline göre çok daha hareketli ve lüks görünmüş. Bu da yeni Yaris Cross'un hanesine artı olarak yazılacak özellikler arasında. Tabi konu beyaz SUV olunca arka koltukların yaşam alanı biraz daha öne çıkar. Yeni Yaris Cross'un arka koltuklarına geçtiğimizde gerçekten çok iyi diz ve baş mesafesine sahip bir alanla karşılaşıyoruz. Oturma şekli gayet iyi olan bu arka koltuklar üzerinde bardaklık özelliği de mevcut. Onun dışında konfor özellikleri arasında orta konsol üzerinde havalandırma çıkışları ve USB bağlantı portları bulunuyor. Bu da yeni Yaris Cross'un iç mekanına gönül rahatlığıyla bir yıldız verip soluğu bagajla almamızı sağlar. Yeni Toyota Yaris Cross'un elektrikli olarak açılan bagaj kapağının altında 400 litreye aşkın bir hacim sunuluyor. Yalnız ben bu paravan panzotları pek sevmiyorum. Bagajı ayırmaktan başka bir işe yaramayıp üstüne kalitesiz bir his vermesi pek hoşuma gitmiyor. Toyota'nın namı küçük sınıfta olsa bile devam ediyor. Toyota hangi modelinde olursa olsun güvenlik denildiğinde asla taviz vermiyor. Bu duruşu yeni Yaris Cross'la da devam ettiren Toyota, birçok üstün özelliği beraberinde getiren Toyota Safety Sense güvenlik paketini sundu. Tabi bu pakette neler geliyor diyecek olursanız, olası bir tehlike anında daha kararlı bir şekilde durmanızı sağlayan acil durum freni, yolda seyahat ederken daha stabil bir sürüş için elektronik stabilizasyon kontrolü, şerit dışına çıkmanız durumunda sizi hem sesli hem de görsel şekilde uyaran şerit takip asistanı ve özellikle uzun sürüşlerde dikkatinizin dağıldığını anlayarak sizi sesli şekilde uyaran sürücü dikkat asistanı yeni Yaris Cross'un öne çıkan özelliklerinden yalnızca birkaçı. Buna ek olarak sürüş dinamikleri konusunda da başarılı olan Yaris Cross'ta önlerde MacPherson tam bağımsız süspansiyon sistemi kullanılırken arkalarda yarı bağımlı torsiyon kullanılıyor. Elbette tüm bu özelliklerin ve donanımların ülkelere ve bölgelere göre değişiklik gösterdiğini de belirtmemiz gerekiyor. Benim tek kelimeyle çok sevdiğim motor seçeneği hibrit ve diğer seçeneklerle yoluna devam eden Yaris Cross'u tebrik ediyorum. Toyota başlı başına bir hibrit reisi olarak otomobil piyasasındaki hakimiyetini sürdürmeye devam ediyor. Elektriğe karşı olan duruşları, hidrojen yakıtlı otomobil çalışmalarıyla geleceğe de yön veren markalardan Toyota. Beyaz SUV modeli Yaris Cross'ta da motor teknolojilerini konuşturmuş. Halihazırda dizel motor seçeneğinin olmadığı yeni Yaris Cross'ta 1.5 litre benzinli motor ilk sırada yer alıyor. 125 beygir güç, 153 Nm tork üreten bu motorun maksimum hızı 180 km/s olarak belirlenmiş. Silindir sayısı 3 olurken ortalama yakıt tüketimi bu motorda 6.1 litre. İkinci ve son motor seçeneği bizim de gönlümüzün yıldızı 1.5 litre hibrit oldu. 116 beygir güç, 120 Nm tork üretebilen bu motorun maksimum hızı 170 km/s olurken 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi 4.8 litre. Tabi şehir içindeki sessiz elektrikli sürüşlerin keyfine paha biçilemez. Yeni Toyota Yaris Cross şu an 33.340 eurodan başlayan fiyatıyla alıcılarını bekliyor. Hadi normalde söylemiyoruz ama ilerleyen tarihlere bir ışık olması için Türkiye fiyatının 1.364.500 liradan başladığını da ekleyelim. Yeni Toyota Yaris Cross'un baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben Yaris Cross'u ikinci nesilde çok daha fazla sevdim. Fakat bulunduğu sınıftan dolayı pek fazla tercih edeceğimi sanmıyorum. Peki siz yeni Toyota Yaris Cross hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklına takılan her şeyi ve yeni Yaris Cross hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.